Nasılsın? YouTube'a her hafta video atabilirsek, bir de telif yemezsek keyfimiz yerinde çok şükür. Nasıl geçti bu hafta? İyi sayılmaz aslında. Yani o kadar emek veriyoruz videolar için. Yani çok izlenmiyor son zamanlarda videolar. Öyle mi? Neden? YouTube yüzünden. Neden olacak ki yani? Neden olabilir ki? Ya bizi pek önermiyorlar son zamanlarda. Ya video atıyoruz, takipçilerimizin haberi bile yok yani. Haberi yok. Ya size geldik işte bu yüzden. Yani belki bana yardımcı olursunuz diye. Yani bir de arada kendi kendime böyle taklit yapıyorum. Yani istemsiz bir şekilde. Yani davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Bize gönderdiğin çiçekler için de ben teşekkür ederim. Hepsi çok güzel. Ama neden o kadar çok çiçek gönderdin? Seans ücretini fazla kitlemeyin diye hocam. Bu düşünmeli. Pardon hocam. Taklidim gelince kendimi tutamıyorum. Kusura bakmayın. Başlamadan önce dosyanı açmamız için bir form doldurmamız gerekiyor. Tam adını söyler misin bana? İsmail Baki Tuncer. Kaç yaşındasın? 43. Ne iş yapıyorsun? Avukatım. Hukuk fakültesinden mezunsun demek. Yok ya, şaka yapıyorum hocam. Komedyenim ben. Yani bir sürü karakter yapıyorum yani. Sabit Kanca'yı da mı izlemedin hocam? Bak çenesi böyle. Ha, şimdi kendine geldi işte. Başlıyoruz. Akıt gelsin. Vaktim önemli. İçinden geçeceğim. Benzemiyor muyum? Hayır, benzemiyorsun. Yapma ya, ciddi misin? Evet. Yani siz de Avrupa yakasındaki Şahika'ya benzemiyorsunuz. Ben sizin yüzünüze vuruyor muyum? Anlamadım. Anlamazsın tabii. İşinize gelmedi. Çık dışarı. Ben seninle çalışmam. Emredersiniz komutanım. Neyse hocam, ben sizin fazla vaktinizi almayayım. Yani üzerime fazla para da almadım. Eve giderken parasız da kalmayalım yani. Nerede oturuyorsun? Ümraniye'de. Kimler var evde? Epey kalabalık. Yani ünlüler var bayağı. Aziz Başkan var. Cüneyt Arkın var. Orhan Gencebay var. Müslüm Gürses var. Daha sayayım mı? Başka? Yani hepsini saydırma bana şimdi hocam. Malum dakikası para yani bu seansın. Söylemeyecek misin? Ya hocam, bir adam 150 ses videosu var. Onu izleseniz zaten anlayacaksınız. Orada var hepsi. Yani daha fazla gerçi de şimdi. Yani bu soruların ne alakası var şimdi yani? Tamam. Sorular bitti zaten. Şimdi sıra sende. Ben susuyorum ve seni dinliyorum. Ne söyleyeyim? Ne istersen. İtirazım var bu zalim YouTube'a. İtirazım var bu kadar emeğe. İzlemeyen aboneye, izletmeyen sisteme, dertlilerin cümlesine itirazım var. Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye. İçinde öyle bir acı var ki sanki oluk oluk odanın her yanına dağılıyor. İtirazım var. Hani isterseniz 15 farklı sesle de söyleyebilirim. Kendisiyle dalga geçebilen insanları severim. Herkes yapamaz bunu. Yani herkes yapamaz. Yapamaz diyorsunuz da biz yapıyoruz da ne oluyor ki? Yani izletmiyorlar videolarımı. Peki bunun sorumlusu onlar mı yoksa sen misin? Ya benimle ne alakası var hocam? Yani işte dış güçler işte. Onların yüzünden. Anladım. Peki başka ne yaparsın? Yani pandemi döneminde başka ne yapabilirim ki? Ne kadar yerli yerinde bir soru ve ne kadar haklı. Haklıyım tabii. Sana göre hava hoş. Dert dinleyip para kazanıyorsun. Ne güzel iş vallahi. İskonto da yapmıyorsun. İskonto yapmıyorum ha. Yo, ben ağzımdan bir şey kaçırdım mı? Ben onunla ilgili henüz hiçbir şey bilmezken o beni çoktan muayene etmiş, hatta teşhis bile koymuş. Konuşmayacaktın İsmail. Şimdi doktor ağzının yerini biliyor. Senin bu sözlerinden sonra ben öfkemde de artık iskonto yapamayacağım. Başa çıkabilecek misin benimle? Tankla, tüfekle
Ağır sanayi hamlenle gel doktor. Sus. Şimdi yiyeceğiz dayı. Dövüyorlar mı? Yok hocam, sizi değil, beni. Neden dövdürüyorsun kendini? Yani o taklidini yaptığım ünlüler yüzünden oluyor bunlar hocam. Nasıl yani? Seni konuşmayalım, başkalarını mı konuşalım? Yani konuşmayalım tabii hocam. Yani gerek yok. O kadar da kafayı yemedik yani. Siz de tedaviye başlayacaksanız başlayın yani. Süremiz de boşa gidiyor. Yani bir seansı daha kaldıramam. Kusura bakmayın. Seni koruyacak, seninle ilgilenecek kimsen yok mu? Yani kimsemiz olsa ne olacak hocam? Yani kimsenin kimseye faydası yok ki bu zamanda. Gerçekten kimsesi yok mu acaba? Öyleyse parayı nereden buluyor? Sadece bize gönderdiği çiçeklere bile kim bilir ne kadar çok para ödedi. Doğru mu söylüyor, beni mi kandırıyor bir anlasam. Ya bu hoca da bana kafayı taktı canım. Boyuna bakıyor ya. Bir insanın burnu patlıcan dolmasına benziyorsa o insandan korkacaksın arkadaş. Şimdi beni dinlemesi için ona yine kızmam gerek. Bana biçtiği rol bu. Kızgın, otoriter bir anne. Kaldır hadi başını. Her şeyi doğru dürüst anlat bana. Hadi. Ya anlattım ya hocam ya. Yani çocuk azarlar gibi niye konuşuyorsunuz ki? Sen yaşıtlarına benzemiyorsun. Ya maşallah diyeyim. Benim yaşımdakilerde yani saç kalmadı. Götü göbeği saldılar. Ben yine iyiyim yani. Sen hiç aynaya bakmıyor musun? Bakıyorum. Nasıl göründüğünü bilmiyor musun? Nasıl görünüyorum sizce? Sen berbat görünüyorsun. Hadi ya. Giyimine özen göstermemişsin. Ne varmış yani giyimimde? Üstünün başının kirine pasına bak. Hocam ayıp oluyor ama. Ayrıca ne zaman nasıl davranacağın da belli değil. Ya buraya tedavi olmaya mı geldik, fırça yemeye mi geldik ya? Ya hem para veriyorsun, üstüne bir de fırça yiyoruz, azar işitiyoruz yani. Çocukluğundan başlayarak anlat bana kendini. Çocukluğumdan başlayayım da seans ücreti de katlansın değil mi? Yemezler. Çocukluğa indikten sonra yani ben de tedavi ederim yani kendimi. Yapabiliyorsan inmeden tedavi et. Sanki elimi bir çekiç alsam 2 kere vursam her şey düzeliverecekmiş gibi konuşuyorsun. Sen de kaportacı ustası gibi kızıyorsun hocam ya. Sanki ben çırağınım yani. Sanki müşterinin arabasıyla kaza yapmışım gibi. Çok zekice bir cevap. Benim sorunum nerede peki ya? Yani sizden zekice bir cevap alsak fena olmaz bence. Sorun duygularında. Hani nesi varmış benim duygularımın? Ayarı yok duygularının. Yine başladık. Ya hocam, böyle konuşacaksan bak ben gidiyorum. İlgisini çekebilecek bir konu bulmalıyım. Her yolu denemeliyim. Yani her yolu deniyor arkadaş ya. Seans süresini uzatmak için her yolu deniyor. İlgimi çekecek bir konu bulup yani lafı fazla uzatmadan buradan uzamalıyım ben. Anladım. İnsanoğlu sevmeyi sevile sevile öğrenir. Kazık yemeyi de öpüle öpüle öğrenir. Pardon hocam. Sen teslim olmamışsın. Savaşmışsın hayatla. Neler yaşadım ben neler. Arkamızdan bir sürü dümenler çevirdiler. Yani çok kazık attılar. Ezmeye de kalktılar ama yani teslim olmadık çok şükür. Savaştım gerçekten yani. Şimdi YouTube yaptıklarımızı görmüyor. Ne çok yok saymışlar, ne çok görmezden gelmişler. En iyisi kapatayım gitsin ben kanalı. Ne uğraşacağım yani bu saatten sonra. Aboneler de artık kusura bakmasın ne yapayım. Ama bu olmadı şimdi. Sadece kendine değil onlara da haksızlık ediyorsun. Haksızlık ediyorsun değil mi? Evet, bence de haksızlık olur. İyi de o zaman ben şimdi ne yapacağım ya? Hocam yani 2 tavsiyenizi alalım diye geldik. Yani sizin ağzınızı bıçak açmıyor ya. Ben konuşuyorum. Ben kendi kendime konuşuyorum yani. Ya ben kendi kendime konuşacaksam evde de konuşurdum yani. Çocuklukta gelişmiş bir refleks bu. Demek hep tetikte yaşamış o yılları. Nereden nasıl bir tehlike geleceği belli değilmiş. Hiç güvende hissedememiş kendini. Hocam isterseniz yalnız bırakayım ben sizi iç sesinizle. Ha? Rahat rahat konuşun, sohbet edin kendi kendinize. Benim anlatacaklarım bu kadar. Zor ama çok başarılı bir hayatın olmuş. Ya başarılı olduk çok şükür. Yani ama bu başarıyı sürdürmek de lazım. Değil mi? Mücadele ederek, hayata asılarak gelen başarı kalıcı olur. Tabii eğer sen kendini sabote etmezsen. Tek rakibin kendinsin diyorsun yani. Hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Haklısınız yani. Kanalı kapatmayayım o zaman. Teşekkür ederim yani. Yani videolarımı bir kişi bile izlese üretmeye devam. Tamam o zaman. Öyle yapalım.
Sen çok mutlu bir hayata layıksın. Buna layık olabilmek için çok çalışmışsın, çok üzülmüşsün. İstiyorum ki artık layık olduğun hayatı yaşayabilesin. Ne güzel konuştunuz be hocam be. Ben de istiyorum ki layık olduğum like'ları alabileyim. Yani videolar çok izlensin, telif yemesin. Yani yemezse telif ikinci seansa da geleyim diyorum mesela. Çok bir şey istiyorum. Ne dersiniz? Yazın. Yorumlara yazın, bekliyorum. Çok bir şey istiyorum.